O geceyi anlatmaya hep aynı yerden başlıyorum. Çünkü her şey tam olarak Levent'in ortadan kaybolmasıyla başladı. Arkadaşlarla kampa gitmiştik. 9-10 kişi vardık belki de. Tam sayıyı şimdi bile net hatırlamıyorum. Ama kalabalıktık. Gün boyunca her şey gayet normaldi. Hava güzeldi. Yürüyüş yaptık, yedik içtik. Klasik kamp muhabbeti. Akşam olunca da ateşi yakıp etrafında toplandık. Sohbet ederken birkaç kişi şarkı mırıldanmaya başladı. Volkan da vakti geldi dedi ve hemen gitarını kapıp geldi aramıza. Levent de gitar çalanlardan biriydi. O da gelsin diye etrafa bakındık. Levent nerede diye sorduk birbirimize. Etrafta görünmüyordu. Çadırda ya da ateşin çevresinde yoktu. Çok da üstünde durmadık. Herhalde işemeye gitti dedik geçtik. Sonra Volkan çalmaya başladı, biz de söylemeye. Ortam çok güzeldi. Ateş usul usul yanarken sesler birbirine karışıyordu. Ben de o anı kaydetmek istedim. Cebimden telefonu çıkarıp video çekmeye başladım. Volkan çalarken diğerleri söylüyor, ateşin ışığı yüzlerine vuruyordu. Çekmeye devam ederken Levent'ten bir mesaj geldi. Bir fotoğraf atmıştı. Videoyu durdurup kaydettim ve bildirime bastım. Levent o anki ortamımızın fotoğrafını çekip göndermişti. Fotoğrafı görünce başımı kaldırıp çekilmiş olabileceği yöne, yani arkamızdaki ağaçların olduğu tarafa çevirdim gözlerimi. Karanlıktı. Gözlerimi kısıp Levent'i görmeye çalıştım. O anda bir gölgeye takıldı gözüm. Ama biraz sonra bunun bir ağaç olduğunu anladım. Levent'i görememiştim ama çok da önemsemedim. Birazdan yanımıza gelir diye düşünüp şarkıyı eşlik etmeye devam ettim. Hepimiz aynı ritimde söylüyorduk. Bir süre sonra gelmedi mi hala, nerede bu Levent diye söylenmeler başladı. Ben de etrafıma bakınıp gelir birazdan buralardaydı dedim. Volkan ne tuvaletmiş arkadaş bitmedi derken fotoğraf attı hatta bize diye araya girdim. Ne fotoğrafı diye bana döndüler. Bizi çekmiş işte arkadan bir yerden. Az önce şarkı söylüyorduk ya o ara. Hepinizi attı sandım. Size gelmedi mi? Ortam bir anda değişti. Şarkı mırıldananlar sustu. Herkes birbirine bakmaya başladı. Telefonlarına baktılar ama onlara gönderilen bir mesaj yoktu. İçimde garip bir his oluştu. Çünkü Levent'le öyle çok yakın değildik. Aynı gruptaydık sadece. En çok Volkan'la takılırdı. Bir iki kişiyle daha iyiydi. Ama benimle özel bir samimiyeti yoktu. Neden sadece bana atmış diye şaşırdım. Ayhan yanıma yaklaşıp göster bakayım diye telefonuma uzandı. O sırada bazıları fotoğrafa bakmak için yanıma geldi. Bazıları ise hala etrafa göz gezdiriyordu. Levent diye seslenenler oldu. Cevap yoktu. Sonra grup tekrar birbirine yaklaştı. Ama az önceki o sıcak, rahat ortam gitmiş, yerine garip bir sessizlik gelmişti. Kimse tam konuşamıyordu. Herkesin yüzünde bir belirsizlik ve tedirginlik ifadesi vardı. Volkan, kesin oyun yapıyor bize. Bir yerden fırlayıp korkutacak şimdi bizi dedi. Söylediğinden tam emin gibi görünmese de tedirgin bir hali yoktu. Sonuçta Levent'i aramızda en iyi tanıyan oydu. Biz de onun söylediğine itibar edip harekete geçmedik. Volkan kenarda telleri tıngırdatmaya başladı. Sanki bir şey çalmaya değil de ne çalacağını hatırlamaya çalışıyormuş gibiydi. Arada başını kaldırıp karanlığa bakıyordu. Grup yavaş yavaş dağılmaya başladı. Birkaç ileride konuşup gülüşüyordu. Bazıları da çadırlara doğru yürüdü. Biz birkaç kişi ateşin yanında kaldık. Zaman geçti. Ne kadar geçti bilmiyorum ama yeterince uzundu. Nerede kaldı bu? Bir arasak mı dedik aramızda. Volkan bir anda gitarı bırakıp ayağa kalktı. Telefonunu çıkarıp "Tamam ben arıyorum" dedi. Hepimiz durmuş Volkan'a bakıyorduk. Birkaç saniye sonra açmıyor deyip kapattı telefonu. Çadıra da baktık. Çantası, eşyaları duruyordu. Volkan kesin işletiyor bizi diye sesini yükseltti. Ben artık bunun bir şaka olduğunu düşünmeyi bırakmış, telaşlanmaya başlamıştım. Vallahi gidip bakalım, bir şey olmuş olmasın dedim. Ümit, bence de ben gelirim seninle. Hadi gidip bakalım deyip yanıma geldi. Ümit'le birlikte ağaçların olduğu fotoğrafın çekildiği yere doğru yöneldik. Volkan da
Ben de buralara bakınayım. Bir şey olursa haber verin dedi. Diğerleri çadırların olduğu yerde kaldı. Kimi telaşlıydı, kimi de bunun bir şaka olduğunu düşündüğünden olsa gerek kendi halindeydi. Ümit'le birlikte hızlı ormana daldık. El fenerleriyle ağaçların arasından ilerleyip Levent'e seslendik. Uzaklaştıkça kamp alanından gelen sesler yavaş yavaş kaybolmaya başladı. Kaybolmamak için geldiğimiz yöne bakıp dikkatli ilerliyorduk. Bir süre sonra kendimizi iyice sessizliğin ve ıssızlığın içinde bulduk. İkimiz de tedirgindik. Issızlığın içinde ister istemez ses tonlarımız düşmeye başladı. Çevremizde olabilecek bir tehlikeye karşı bir temkin gibiydi bu refleks. Fenerlerle ilerlerken ilerideki çalılıkların orada bir hareket oldu. Ümit, "Gördün mü? Orada bir hareket var," dedi. Gördüm diyerek o tarafa doğru yöneldim. Ümit arkamda, ben önde sessizce ve yavaş yavaş yaklaşmaya başladık. Yaklaşınca Levent diye fısıldadım. Çalılığın arkasına doğru dönerek feneri o tarafa tuttum. Bu kez çalılığın diğer tarafına doğru akan bir hareket oldu. Hareketle birlikte bir anda sıçrayıp geri çekildik. Ortaya çıkan hiçbir şey yoktu. Ümit, "Ne var orada?" diye fısıldadı. Ne olduğunu ben de anlayamamıştım. Temkinli bir şekilde yaklaşıp çalılara doğru bir tekme savurdum. Ama hiçbir şey çıkmadı çalılıktan. Bir hayvan olma ihtimali kalmamıştı. Ama hareketin nasıl olduğunu anlayamamıştık. Korkudan bir iki adımdan fazla ilerleyemiyor, olduğumuz yerde dönüp etrafa bakınıyorduk sadece. İleride bir kıpırdı daha oldu. Karanlıkta hareket eden bir şey fark ettim önce. Sonra bir hışırtı sesi geldi. Işığı tuttum ama yine bir şey görünmüyordu. Ümit'le iyice birbirimize sokulduk. Sanki etrafımızı çevirmiş, bizi gözetleyen bir şeyler varmış gibi hissettim o anda. Sessizce "Dönelim," diye fısıldadım. Tam o sırada altında olduğumuz ağacın dallarının arasından bir ses duyuldu. Ve ağaçtan pat diye hemen dibimize bir şey düştü. Ağacın altından ileri doğru atıldık. Ama bir iki adım sonra dizlerimin üzerine çöküp kaldım. Ayaklarımın bağı çözülmüştü. Ümit biraz ötemde durup bana baktı. Yaklaşırken bir yandan da gözleriyle ağacı kontrol ediyordu. Feneri ağaca doğru tutarken ellerinin titrediğini görebiliyordum. "Ne düştü?" diye seslendim. Arkamı dönüp ağaca bakamıyordum bile. "Bilmiyorum, hiçbir şey görünmüyor. Ama bu sesler hiç normal değil. Hadi uzaklaşalım buradan," deyip elini uzattı. Destek alarak kalktım ve toparlanmaya çalıştım. Dikkatli adımlarla kamp alanına doğru yürüdük. Yaklaştıkça bizimkilerin sesleri duyulmaya başladı. Sesleri duyunca cesaretle koşup hemen alana geldik. O sırada diğerleri telaşlı bir şekilde aralarında tartışıyorlarmış gibi konuşuyorlardı. Bizi görünce "Ne oldu, bulamadınız mı?" diye sordular. "Yok, hiçbir yerde yok," dedik. Herkesin yüzünde bir gariplik, korkuyla şaşkınlık arasında bir ifade vardı. "Size ne oldu?" diye sordum. Volkan telefonunu uzatıp bir fotoğraf gösterdi. Fotoğraf yine kamp alanını gösteriyordu. Bizimkilerin sağa sola dağılmış tedirgin hallerini. Volkan öfkeli bir tonda, "Az önce biz etrafa bakınırken çekilmiş. Levent'ten geldi fotoğraf ama kendisi hiçbir yerde yok. Her yere baktım, yok. Arıyorum, cevap vermiyor," dedi. Fotoğraf bu defa daha soldan, yine ağaçların olduğu taraftan çekilmiş. O tarafa bakmışlar ama ne Levent'i ne de başka birini bulmuşlar. Herkes telaşlıydı. Bazı arkadaşlarımız çadırlarına girmiş, bazıları da ortalıkta ne oluyor diye dolanıyordu. "Ormanda sanki bizi izleyen birileri vardı," dedim. Volkan, "Ne, nasıl?" diyerek bize odaklandı. Görünürde bir şey olmadığını ama her yerden bizi izleyen birileri varmış gibi hareketler görüp sesler duyduğumuzu söyledik. O vakitten sonra Levent'i olduğumuz yerde telefonla aradık sadece. Ormana yaklaşmaya hiçbirimiz cesaret edemedik. En azından bulunduğumuz yerde kalabalıktık ama aklımız Levent'teydi. Fotoğrafları o mu çekip gönderiyor, yoksa onun telefonundan bir başkası mı gönderiyor bilmiyorduk. Ama aklımızda farklı senaryolar dönmeye başlamıştı. Zaten fotoğraflarımız çekildiği halde etrafta kimsenin görünmemesi de
Açıklanabilir bir durum değildi. Birilerini arayıp yardım isteyelim diye düşündük. Ama eğer Levent bizimle kafa buluyorsa boşuna ortalığı ayağa kaldırmış olacaktık. Ne yapacağımıza karar veremiyorduk. Gelen üçüncü fotoğrafla birlikte ortamdaki gerginlik zirveye ulaştı. Bu kez Ayhan'a gönderilmişti fotoğraf. Hemen çadırların arkasından çok yakınımızdan çekilmiş anlık bir fotoğraf gelmişti Levent'ten. Hızla çadırların arkasına koştuk. Her yere baktık ama birini bulamadık. Hepimiz korkmuştuk. Gitmekten bahsedilmeye başlandı. Ama Levent'i orada bırakıp dönmek içimize sinmiyordu. Sonunda Ümit, Volkan, Ayhan ve ben dışında diğerlerinin dönmesi üzerine anlaştık. Bizden haber bekleyecek, sonra yardım çağıracaklardı. Biz de Levent'in dönmesi ihtimaline karşı orada bekleyecektik. Diğer arkadaşlarımız toplanıp araçlara doğru gittiler. Biz de ateşi canlandırıp oturduk. Bunları yapan Levent olsaydı çoktan ortaya çıkmıştı. Kesin bir şey geldi başına diye konuşuyorduk aramızda. Gözümüz hep telefonlardaydı. Başka bir fotoğraf gelecek mi diye bekliyor, bir yandan da etrafı yokluyorduk. Hep birlikte ormana girip tekrar aramayı düşündük. Ama tehlikeli olabileceğine karar verip vazgeçtik. Sadece kamp alanını dolaşıp geri dönüyor, yine oturup beklemeye başlıyorduk. Beklediğimiz süre içinde başka fotoğraf gelmedi. Levent'in o karanlığın içinden çıkıp gelişi yüreğimizi ağzımıza getiren son şey oldu. Ağaçların arasından pat diye çıkıp bize doğru koşmaya başladığı ilk anda ne olduğunu anlayamayıp bağırmaya başladık. Levent, neredesiniz? Delirecektim, çıldıracaktım diye bağırınca onu tanıyabildik. Yanımıza kadar geldiğinde tir tir titriyordu. Önce oturtup onu sakinleştirmeye çalıştık. Bu süre boyunca bir şeyler sayıklayıp durdu. Kendine gelince bir şeyler anlatmaya çalıştı. Ama söyledikleri tam bir bütünlük sağlamıyordu. Biz ateş başındayken tuvalet için ormana girdiğini söyledi. Ormanda bir şeyler olduğunu ve onu takip ettiklerini tekrarlayıp durdu. Koşup kaçarken buradan biraz uzaklaşmış sanırım. Tekrar kamp alanına döndüğünde burada hiçbir şey bulamadığını söyledi. Ateş sönmüş, her şey toplanmış ve hiç kimse kalmamış. Biz hep buradaydık Levent. Sen başka bir kamp alanına çıktın muhtemelen. Karıştırmışsındır dedik. Onu sakinleştirmek de amacımız. Bilmiyorum, anlamıyorum. Dönüp durdum ama bulamadım. Bulamadım deyip durdu. Biraz daha toparlandıktan sonra telefonunun nerede olduğunu sorduk. Ne telefonu? Tuvalet için gittim. Yanıma hiç almadım ki dedi. Peki nerede kaybetmiş olabilirsin? Senden bize bazı fotoğraflar geldi diye sorduk. Telefonu kaybetmediğini, hatta geldiğinden beri çantasından hiç çıkarmadığını söyledi. Volkan gidip çadırdan çantasını getirdi. Gerçekten de çantasından çıktı. Volkan sessizde kalmış deyip Levent'e uzattı telefonu. Levent kilidi açıp telefonu karıştırmaya başladı. Bize gönderilen fotoğrafları görünce durup anlamaya çalıştı. Evet, buradan çekilip gönderilmiş. Bunu kim yapmış olabilir ki diyerek yüzümüze baktı. Aramızda içimizden birinin bunu yapmış olabileceği ihtimalini tartıştık. Ama hepimiz buradayken bu kadar göz önünde bunu kimse yapmış olamazdı. Zaten burada ters giden bir şeylerin olduğunu iliklerimize kadar hissetmiştik. Yine de boş bir çaba içerisinde bir mantığa dayandırmaya, anlamlandırmaya çalışıyorduk. Orada daha fazla durmak güvenli değildi. Bizimkilere Levent'in döndüğünü ve yola çıktığımızı haber verdik. Dönerken arabayı ben kullandım. Kimseden çıt çıkmıyordu. Hepimizin kafasında aynı sorular vardı. Hala bu soruların belirli bir cevabı yok. Açıklaması zor olsa da içimizden biri bunları yapmış olabilir. Levent sadece kaybolmuş, ormanda korkudan izleniyormuş hissine kapılmış olabiliriz. Bunlar olayla ilgili en mantıklı açıklamalarımız. Ama içten içe hiçbirimizin bunlara inanmadığını biliyorum.''